Uzun zamandır beklenen karşılaştırma sonunda geldi. Doctor Strange ve Doctor Fate karşılaşmasında kim nasıl kazanır? Aslında bir yıl önce bu videoyu yapmıştım. Tabii ki o zamanlar sinematik evrende Doctor Fate'i görmediğimiz için kesin bir şey diyemiyorduk. Ancak şimdi karakterin güçlerinden ve yapabileceklerinden emin olduğumuza göre başlayabiliriz. Öncelikle Doctor Strange'den başlayalım. Karakterin güçleri ve yeteneklerine bakıldığı zaman tamamen kendi bilgisi ve çalışmasıyla geliştirildiğini ve bir anda bu yeteneklere sahip olmadığını biliyoruz. Doctor Strange Avengers Endgame filmine kadar çok güçlü gösterilmiş olsa da Endgame sonrasında karakter tamamen çöp edilmiş oldu. Bunun bazı nedenleri var. Mesela ulu büyücü unvanı onun yokluğunda Wong'a geçti. Bu yüzden yüce büyücüye ait olan kitapları okuyamıyor. Zaten Strange'in toplam Sorcerer Supreme olma süresini hesaplayacak olursak 2016 yılında bu işe başladı ve 2018 yılında görevden alındı. 2 yıl boyunca ulu büyücü oldu ve elde ettiği bilgi en az 7 yıldır ulu büyücü ve çok daha uzun süre büyücü olan Wong'dan daha fazlaydı. Bunun da sebebi karakterin fotoğrafik hafızasının çok kuvvetli olması, gördüğü sembolleri ve büyüleri kolayca ezberliyor ve aynılarını yapabiliyordu. Strange'in ne kadar yüksek hızlara çıkabildiğinden ve başarılarından bahsetmeden önce bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Strange her şeye rağmen ölümlü bir adam olarak gösterildi. Yani karakterin zaafları aslında insan olmasından kaynaklı görünüyor. Henüz ölümsüzlük ya da yenilmezlik kazanmadığı için Strange'in en büyük zaafı önce Kristen Palmer sonra da insan olması. Karakterin başarı ve featlerine gelecek olursak öncelikle ayna boyutu ve onu kontrol edebilmesinden bahsedelim. İlk başta bizlere gösterilen şey şuydu: ayna boyutunda kontrole sahip olanlar Dormammu'nun karanlık boyuttan güçlerini alan büyücülerdi. Ancak Spider-Man No Way Home filminde Strange'in geliştirilmiş Eye Agamotto sayesinde bunu başarabildiğini görmüştük. Ayna boyutu çok önemli çünkü ayna boyutuna hapsolan birisi yeterince güçlü değilse dışarı çıkamıyor ya da portal yüzüğüne ihtiyaç duyuyordu. Büyücülerin bir diğer özellikleri ise istilacı telepatiye karşı bağışıklıkları vardır. Örneğin Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde Wanda Strange'in ya da Wong'un aklına giremedi. Bu yüzden onları tehdit etmek zorunda kaldı. Ancak bu konuda eğitim almamış olan America Chavez ona karşı direnemedi. Doctor Strange'in bir diğer yeteneği ise karakterin telekinezi özelliği var. Strange zihin gücü ve büyüsünü kullanarak nesneleri hareket ettirebiliyordu. Aslında karakterin Doktor Fate'e karşı kullanabileceği en mantıklı saldırısı bu olacak. Bunlar dışında büyü güçleriyle oluşturduğu silahlar, kalkanlar ve kamçılar da var. Bazen çok sıradan gibi görünse de bu silahlar Dormammu'nun gezegenleri yok edebilecek enerjisine bir süre kadar direnebiliyordu. Zaten Strange'in kullandığı bazı mistik silahlar da vardı. Özellikle de Gargantos Savaşı'nda kullandığı gibi silahlardan bahsediyoruz. Peki bir de Doktor Fate'in neler yapabileceğini konuşalım, sonra olası rekabetlere geçeriz. Doktor Fate'in en büyük avantajı büyü bilgisi için Doktor Strange gibi zamana ihtiyacı olmamasıydı. Doktor Fate'in kaskı onu doğrudan büyü tanrısı ve düzenin koruyucusu olan Nabu'ya bağlıyor ve bu da onu tanrısal seviyede güçlü yapıyordu. Doktor Fate'in en büyük gücü aynı zamanda onun en büyük zaafıdır. Çünkü DC Extended Universe çizgi romanında bazı iblisler tarafından kaskı çıkartılmış ve yere atılmıştı. Fate bu durumda çaresiz kalmıştı ve neredeyse hiçbir büyüsel gücü yoktu. Eğer ki orada bulunan çocuklardan birisi kaskı ona vermeseydi Doktor Fate o sahnede öldürülebilirdi. Normalde çizgi romanlarda kaskın Mjolnir gibi eline geri gelebildiğini görmüştük ancak sinematik evrende böyle bir başarısı yok. Yani Doktor Strange telekinezi ya da kamçı oluşturma gibi yeteneklerini kullanıp kaskı alırsa Fate'i yenebilir. Ancak bunu yapabilmesi için karakterin gücünün kaskından geldiğini anlaması lazım. İşin iyi tarafı ise Strange çok iyi bir gözlemci. Thanos'la olan kavgasında eldivenin nasıl çalıştığını anlayıp bunu yapmasını engellemişti. Bu bahsettiğim şeyi bir şekilde gerçekleştirmeyi başarırsa Strange'in kazanma şansı var. Ama yine de Fate'in kaskı olmadan da üzerinde bulunan mistik ekipmanları onu tamamen insan seviyesinde bırakmıyor. Yine DC Extended Universe çizgi romanında karakterin kaskı olmadan da büyüler yapabildiğini görmüştük. Strange'in bunu hemen akıl edebilmesi ve onu tuzağa düşürmesi birazcık zor. Ancak şeytani yönünü kullanabilirse bu dediğim şeyi yapar. Onun dışında buna ihtimal vermek doğru olur mu bilemiyorum. Ama bunu başaramazsa işte o zaman neler yaşanır? Asıl konuşmamız gereken şey bu. Doktor Fate'in yüzlerce yıldır Nabu'nun avatarı olduğunu biliyoruz. Bu güçlere o kadar uzun zamandır sahip ki yeteneklerini kullanırken Nabu'yu saf dışı bırakabilmek için Kader Kulesi'nde meditasyonlar yapıyordu. Zaten tam gücündeyken Doktor Fate'i görmediğimiz için ben direkt olarak filmdekinden bahsettim. Karakterin büyü yetenekleri ve özellikleri oyunlarda kullandığı ve yaptığı şeylere bayağı benziyordu. Hatta birebir geçirilmişti. Karakterin güç seviyesine bakacak olursak en azından dünyayı yok edebileceği söylenen iki karakterle de birebir savaştı ve onları diğerlerinin aksine bir süre kadar dizginledi. Elbette Black Adam ya da Sabbac dünyayı yok edecek potansiyele sahipti ancak filmde o ölçüde güç kullanmadılar. Filmde Black Adam ve Sabbac'a karşı kullandığı kristal yapılı hücreler her iki karakterin de güçlerini azaltabildi.
Hatta bu sayede Sabback'ın gücünü de düşürmüştü ancak kısıtlı bir süre kadar. Çoğalma ve kendisini kopyalama yeteneği hemen hemen Doktor Strange'in çoğalma yeteneğine benzerdir. İkisinin de klonları gerçekten fiziksel görünüşe sahiptir ve aynı anda aynı güçleri kullanabilirler. Hatırlarsanız Thanos o kadar klonla uğraşamayacağını anlayıp ruh taşını ve güç taşını kullanarak asıl Strange'i buldu ve diğerlerini yok etti. Fate için de aynısı geçerli. Çok güçlü karakterler diğer klonları kristal parçalar gibi kırmayı ve yok etmeyi başarıyordu. Doktor Fate'in bir diğer özelliği ise sahte illüzyonlar oluşturmak. Black Adam'ın dikkatini dağıtmak için Kandak'ı eski haline çevirmiş gibi göstermişti. Ek olarak ölmüş olan bir kız çocuğunu hayata geri getirdi. Karakterin yine en büyük başarılarından birisi kocaman bir kalenin çevresini kendi gücüyle oluşturduğu enerji alanıyla kapladı ve o sırada Sabback'la kapıştı. Ve yine o anda kilometrelerce uzakta olan Black Adam'ı kurtarmak için güçlerini kullandı. Bu da onun nasıl bir güce ve enerjiye sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Ve aynı şekilde karakterin ışınlanabildiğini ve gitmek istediği yere anında ulaşabileceğini biliyoruz. Son olarak da geleceği öngörme ya da birisinin geçmişini öğrenmek gibi basit şeyler de yapabilir. Basit diyorum çünkü Doktor Fate gibi birisi için bunları yapmak bebek oyuncağı. Bu nedenle Doktor Fate'in tam potansiyeli bile olmayan bu basit formu aslında MCU Doktor Strange'den çok daha güçlü gibi duruyor. Mesela son filmde Strange'in 3. gözü çıktı ancak bu ne işe yarıyor bilmiyoruz. Sinister Strange'in de 3. gözü vardı ama göründüğü kadarıyla bir işe yaramadı. Ya da Strange'in çok hızlı hareket edebilmesi gibi şeyler de var. Zamanı neredeyse dondurup astral formdaki Peter'la konuştu. Bu hızlardayken bir şimşeğin hızının üzerine çıkmışlardı. Ama Sabback ya da Black Adam'ın da en az bu hızlara çıkabileceğini ve Fate'in onlara ayak uydurduğunu düşünürsek bu hızlara çıkması ne kadar etkili olur ki? Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim Strange ve Wong birlikte daha Gargantus'u durdururken zorlanmışlardı. Yani bu açıdan bakıldığında Doktor Fate'in daha dayanıklı ve güçlü olduğunu görüyoruz. Aslında bu durum Strange'in deneyimine ve gücüne göre değişen bir karşılaştırma tabii ki. Örnek vermek gerekirse MCU'da gördüğümüz en güçlü Doktor Strange Supreme olan versiyonuydu ve o da direkt olarak evren seviyesinde bir karakterdi. Hatta sahip olduğu mistik güçler sayesinde çoklu evrende gezebiliyordu. Yani tamamen bizim Strange'in harcanması yüzünden bu kadar zayıf kaldığını düşünüyorum. Doktor Strange'in güçlenmesi için önce Wong'un ölmesi ve Strange'e büyük kitaplara erişim izni verilmesi lazım. Sonrasında ise Book of Vishanti gibi kitaplardan da büyü öğrenip kendisini birçok saldırıya karşı korumayı öğrenmesi gerekiyor. Yani Doktor Strange tamamen bilgi eksikliğinden kaybediyor. Doktor Fate'in zayıf olmasının sebebi ise güçlerinin sınırlı olması. Kaskı takınca bambaşka birisi olması gerekirken Nabu'ya direnip kendi bilincinde kalması zaten bu söylediğin detayı açıklıyor. Yani sıralama yapmak gerekirse durum şöyle oluyor. Doktor Strange Supreme büyüktür Doktor Fate ve Doktor Fate büyüktür Doktor Strange MCU 616. Nabu kontrolüne sahip olan Fate'in hangi seviyede olduğunu bilmiyoruz ama en azından filmde gösterildiğinden daha güçlü olması lazım. Doktor Strange Supreme'de hiç zayıf bir karakter değil tabii ki. Kendisi tüm sinematik evrenlerdeki en güçlü büyücülerin başında geliyor. Filmdeki Doktor Fate'in Black Adam ve Sabback kadar güçlü olmadığını söylemesi de onun Doktor Strange Supreme'den daha zayıf olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi potansiyel olarak bizim Strange hala daha bu seviyeye çıkabilir ancak Marvel bizim Strange'i o seviyeye çıkartmadan harcayacak gibi duruyor. Bu durumda sinematik evrende uzun bir süre daha Doktor Fate'in daha güçlü olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Bu arada dostlar şunu tekrardan belirteyim, What If serisi de sinematik evren olarak geçiyor. Animasyon formatında olmasının tek sebebi bütçe detayları falan, yoksa What If serisi kesinlikle MCU çoklu evrenlerinde yaşanan hikayelerden ibaret. Yani belki bir gün Benedict Cumberbatch'ın Sinister Strange değil de Doktor Strange Supreme'i canlandırdığını görürüz. Zaten seslendirmesini yapıyor ancak live action'da görmek daha ayrı bir şey olurdu. Çizgi roman içinse hangisinin daha güçlü olduğunu önceki açıklamalarda söylemiştim. İkisi de çok güçlü karakterler ancak çizgi roman kapsamında Doktor Strange'in daha büyük başarıları var. Bunu belirteyim yoksa Yiğit sabahtan akşama kadar Strange'in daha büyük featleri var deyip başıma kakıp duracak. Neyse dostlar, şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.